Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir köfte tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz mangalda, dilerseniz de evde tavada bol yağda kızartarak afiyetle tüketebileceğiniz muhteşem bir köfte tarifidir. Tarifimize hemen başlayalım. 600 gram kıymanın üzerine bir adet büyük rendelenmiş kuru soğanımızı ekleyelim. Bir dilim bayat ekmeği suda beklettim. Suyunu sıkarak elimle küçük parçalara ayırdım. Bir tane tam yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben göz kararı kişniş, 2 farklı kekik kullandım. Kırmızı pul biber, nane ve karabiber kullandım. Tüm malzemeleri elimle güzelce lezzetli olana kadar yoğuruyorum. Şöyle 5-6 dakika yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar yoğurursak o kadar lezzetli bir köfte elde etmiş oluruz. Bu önemli bir püf noktasıdır köfte yapmada. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Köftemi yoğurduktan sonra 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ardından tekrardan dinlenmiş köfteyi yoğuruyorum. Yeteri kadar yoğurduğum köfteden küçük parçalar kopartıyorum ve elimle avucumun içiyle oval şekilde şekil veriyorum. Dilediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Evet, tüm kıymayı aynı yöntemle şekil vermeye devam ediyorum. Dilerseniz köfteye şekil verdikten sonra üzerine hava almayacak şekilde kapatarak buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartarak köftenizi kızartabilirsiniz. Ben hemen kızartmak istediğim için buzluğuma kaldırmadım. Evet, son köftemi de şekil verdikten sonra kızartma işlemime başlayacağım. Gördüğünüz gibi hepsini aynı boyutta yapmaya çalıştım.
Evet, köftelerim hazır. Uygun bir tavaya bolca yağ aldım. Isınan yağa köftelerimi diziyorum. Evet, köftelerimi sıkı sıkı tavaya dizdikten sonra arkalı önlü kontrollü bir şekilde kızartıyorum. Başından hiç ayrılmadan. Evet, kızaran köfteleri ters çeviriyorum ve diğer taraflarında dengeli bir şekilde kızarmalarına yardımcı oluyorum. Evet, ara ara köftelerimi sık sık çeviriyorum. Kızaran köftelerimi servis tabağına alıyorum. Kalan köfteleri de aynı tavaya dizerek kızartmaya devam ediyorum. Dilerseniz aynı köfteyi mangalda da kızartabilirsiniz veya hiç yağ kullanmadan döküm tavalarda da evde ızgara lezzetinde köfteler kızartabilirsiniz. Her türlü de çok lezzetli oluyor. Evet, boşluklara 2 adet domatesimi orta kalınlıkta dilimledim ve tavaya aldım. Köftelerle birlikte domates dilimleri de kızartmak istiyorum. Biraz tuz ve kekik serpiyorum üzerlerine. Arkalı önlü hafif bir şekilde kızartıyorum domateslerimi de. Kızaran köftelerimi de servis tabağına alıyorum bir yandan. Dilerseniz kızarttıktan sonra tavayla birlikte sofraya ikram ederek ekmeğinizi bandıra bandıra yağıyla birlikte tüketebilirsiniz. Evet, domateslerim de kızardı. Servis tabağına alarak ikramı hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.